Herkese merhaba, Joy Chef'in The Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Öyle bir ekmek düşünün ki 60 küsür milyon nüfuslu bir ülkede her gün 30 milyon adet satılıyor. Hal böyle olunca biz de bunu yapma ihtiyacı ve sizlerle paylaşma ihtiyacı duyduk. Bugün Fransız baget ekmeği yapacağız. Baktık Türkiye'de fiyatları almış yürümüş. 8 liralardan başlıyor, 30 liralara kadar gidiyor. Dedik ki bunu evde ucuz bir şekilde yapmanın bir yöntemini bulalım. Bir haftadır evde baget ekmeği yapıyorum. Sevdiklerime, tanıdıklarıma yediriyorum. Çok sevildi, onaylandı ve artık hazırız bu tarifi sizlerle paylaşmaya. Fransız baget ekmeğinin tarihiyle alakalı çok farklı rivayetler var. Hatta okuduğum kadarıyla 3-4 tane farklı rivayet var ortada. Bunlardan bir tanesi işte Napolyon savaş döneminde askerlerinin ekmeği daha kolay taşıyabilmeleri için fırıncılardan bir ricada bulunmuş. Demiş ki o zamanlar çünkü ekmek yuvarlakmış, cepte taşınması zormuş. Demiş ki bunu daha ince, daha uzun bir şekilde yapın ki askerler bunu kolayca taşısınlar. Bu şekilde çıkmış Fransız baget ekmeği. Başka bir rivayete göre zamanında Paris metrosunun inşaatında işçiler yanlarında ekmek götürüyorlarmış öğlen yemeklerini yiyebilsinler diye. Tabii bu ekmeği de yarabilmek için, kesebilmeleri için de yanlarında bıçak taşımak zorunda kalıyorlarmış. Ve o dönemler sık sık inşaatta kavgalar çıkıyormuş. Bıçak taşıdıkları için de bu kavgaların sonu ölümle sonuçlanıyormuş. Tabii bu inşaatın sorumluları, yetkilileri de artık bu durumdan bıkmışlar. Gitmişler fırıncılardan bıçakla kesilmeyecek, elle yarılabilecek bir ekmek yapmalarını rica etmişler. Yani benim çok mantığıma sığmadı bu, aslında öyle bir ekmek değil ama öyle bir ekmek rica etmişler ki bu işin sonunda inşaata bıçak getirmelerini yasaklasınlar diye işin sonu tatlıya bağlanmış. Fırıncılar bu ekmeği yapmışlar ve bıçak getirmemeye başlamışlar inşaata. Bir ikinci rivayet buydu. Üçüncü rivayet, Fransa'da zamanında saat 4'ten önce dükkanların açılması yasaklanmış. Bu yüzden fırıncılar saat 4'ten sonra dükkanlarına gidebilmeye başlamışlar. Haliyle mayalanma süreci yavaş yavaş kısalmaya başlamış ekmekte. Çok böyle şişen ekmekler yapamamışlar ve sonunda bu baget ekmeği çıkmış ortaya. Sonuncu rivayette, şimdi söyledikten sonra tahmin edeceğiniz üzere, Fransa'da çok sevilmiyor. Bu Fransız baget ekmeğinin Avusturya'da ilk yapıldığına inanılıyor. Hatta Auguste Cinq yaptı diyorlar bu ilk Fransız baget ekmeğini. Auguste Cinq de kim? İlk kruvasanı yapanlardan bir tanesi. Tabii dediğim gibi de bu rivayet çok tutulmuyor Fransa'da, Avusturya'dan çıktığına inanıldığı için. Farklı farklı rivayetleri var. Çok tarihi çok eski değil. Aşağı yukarı 200 yıllık bir tarihi var Fransız baget ekmeğinin. Bugün çok güzel bir Fransız baget ekmeği yapacağız. Çok ucuza mal etmeye çalışacağız evimizde. Herkesin yapabileceği bir şekilde yapacağız. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. Şimdi yapımına başlamadan önce size geçen hafta yapmış olduğum ve son kalan parça olan Fransız baget ekmeğini göstermek istiyorum sizlere. Tam bir hafta oldu yapalı ve hala yumuşak bir kıvamda, öyle sertleşmedi. Sadece şu an yapmanız gereken, diyelim ki yaptığınız bir hafta geçti ve bu kıvama geldi. Bir 5 dakika kadar fırına atıyorsunuz, buharlı bir fırına atıyorsunuz. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık bir şekilde çıkıyor fırından ve bunu afiyetle yiyorsunuz. Sadece şöyle bir durum var. Yapımında kısa bir çalışma süresine ihtiyacımız var. Öyle çok uzun süreler çalışmamıza ihtiyaç yok. Ama bekleme açısından da birazcık fazla zaman gerektiren bir ekmek. Birazcık beklemeniz gerekecek o mayalanma süreci için. Şimdi yavaş yavaş yapımına başlayalım. Ben bugün mikser kullanmıyorum. Tamamen elde yapacağım ekmeğimi. Gramajları yine her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Ve artık yavaş yavaş yapımına geçebiliriz dediğim gibi. 4 malzemeyle yapıyoruz ekmeğimizi. Öncelikle unumuzu her zaman olduğu gibi eliyoruz. Daha sonra içine suyumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Ve en son kuru mayamızı ekliyoruz. Ve bunları, bakın hiç elimi bulaştırmıyorum. Fransız baget ekmeğinin hamuru genel olarak biraz daha nemli, biraz daha ıslak bir hamur. O yüzden elimizi hiç bulaştırmıyoruz ilk etapta. Ne yapıyorum? Bir kaşık yardımıyla bu hamur tamamen karışana kadar, ya daha doğrusu bir hamur haline gelene kadar kaşıkla karıştırıyorum ve daha sonra bunu direkt mayalandırmaya bırakacağım. İlk etapta hiç elinizi kirletmeye gerek yok. Bunu şimdi dediğim gibi bir hamur haline gelene kadar güzelce karıştırıyorum.
Hamurumuz hazır. Bakın oldukça ele yapışan bir hamur var şu anda önümüzde. Bu su miktarından kaynaklanıyor tabii ki de. O yüzden hiç ben elime almıyorum bu hamuru. Ne yapıyorum? Bakın şöyle kenarlarını temizledikten sonra bunu direkt şöyle kabımın içine ortalıyorum. Ve bunu 45 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Şöyle bir bez alıyorum. Bezle üstünü örtüyorum. Ben her zaman olduğu gibi fırınımın ışığını yaktım. Onun sıcaklığıyla beraber fırınımın içinde 45 dakika mayalanacak. Tekrar geri geleceğiz 45 dakika sonra. 45 dakikanın ardından tekrar birlikteyiz. Hamurumuzun ilk mayalanma süreci tamamlandı. Neden ilk diyorum? Çünkü şu an yapmış olduğumuz işlemi toplamda 4 kere yapmamız gerekiyor. 4 kere 45'er dakikadan mayalandırmamız gerekiyor. İlk başta da bahsettiğim üzere bu bekleme süresi biraz uzun bu ekmekte. Bundan bahsetmiştim. Şimdi bu her 45 dakikanın arasında ne yapacağız? Bu hamurumuzu kabından alacağız. Bakın hiç un kullanmıyorum bu arada. Direkt tezgahıma alıyorum. Bu aşamada lütfen un kullanmayın. Un kullanırsanız ekmeğiniz sertleşmeye başlayacak. Ve istediğimiz kıvamda bir ekmek elde etmeyeceğiz. Yapabileceğiniz şeyi söylüyorum. Şöyle ellerinizi ıslatın. Spatulanızı da ıslatın hatta. Ve şimdi yapmamız gereken şey buna katlama işlemi yapmamız gerekiyor. Şöyle bir 15-20 saniye bir katlama işlemi yapacağız. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim size. Hamurunuzu alıyorsunuz. Tezgahınıza vurup katlıyorsunuz. Vuruyorsunuz, katlıyorsunuz. Şu işlemi her seferinde bir 15-20 saniye kadar yaparsanız yeterli olacaktır. Elleriniz yapışmaya başlayınca tekrar ıslatabilirsiniz. Zaten siz katladıkça hamur sıkılaşmaya ve katlanmamaya başlayacak. Bu yeterli. Tekrar kabımın içine aldım. Ve tekrar bir 45 dakika daha mayalandırıyorum. Bunu toplamda dediğim gibi 4 kere yapacağız. Birincisini tamamladık. Bunun üstüne 3 kere daha yapacağız. Arada tekrar katlama işlemlerine devam edeceğiz. Dördüncü mayalandırmamız bitti. Ve bu aşamada artık hamurumuz gördüğünüz gibi iyice kabardı. Şimdi tezgaha alacağım. Ama şöyle bir fark var. Artık bu aşamadan sonra un kullanmaya başlıyorum. Tezgahımı iyice unlamam lazım ki yapışmasın. Şöyle bolca un koydum tezgahıma. Ve artık şu hamuru tezgahımıza alabiliriz. Şimdi bu hamuru öncelikle 4'e bölmemiz lazım. Bu vereceğim miktarlarla 4 adet ekmek elde edebilirsiniz. O yüzden ne yapacağız? Bu hamuru 4 eşit parçaya böleceğiz. Şöyle spatulamla kesiyorum. Aşağı yukarı her biri 300'er gram oluyor bu arada. Ben direkt tartacağım. Çünkü daha önce yaptım biliyorum. Aşağı yukarı 300 gram olacak her ekmeğimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları 4'e böldük. Şimdi bunlara bir ön şekillendirme yapmamız lazım. Önden bir şekil vermemiz lazım. Onu da nasıl yapıyoruz? Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü önemli bir aşama bu. Şimdi iyice unluyoruz üstlerini. Şöyle elimizle açıyoruz. Ve ardından bir kere böyle, bir kere böyle, birer kere de kenardan olacak şekilde katlıyoruz. Ve bunu ters çeviriyoruz. Şöyle alttan bastırıyoruz. Ve ön şekillendirmemiz tamam. Bu şekilde kalacak. Bu şekilde bunu kenara alıyorum.
Şöyle tezgahımın kenarını da iyice unluyorum ki yapışmasınlar. Şöyle şuraya aldım. Hepsine aynı şekli vereceğim ve ondan sonra bunlara bir 15 dakika kadar süre vereceğim. Birazcık dinlensinler. Şimdi ön şekillendirmeyi yaptık ve bunların üstünü ekmeklerin tarafına bakan kısmı yağlı olacak şekilde bir streç ile kapatıyorum. Ve bunları şöyle bir 15 dakika kadar burada bekleteceğiz. Birazcık dinlensinler. Son bir işlemimiz kaldı. Kısa bir bekleme süresi daha vereceğiz bunlara. Ondan sonra artık pişirmeye hazır olacaklar. 15 dakikada geçti. Hamurlarımız bir 15 dakika dinlendi. Şimdi onlara şeklini vereceğiz. Ve son bir bekletmeye alacağız. Ve ardından da pişireceğiz. Her şeyden önce şunu anlatayım size. Şöyle bir tepsim var. Bunu fırınımın içine alacağım. Kettle'ımda suyumu kaynatacağım. Suyu buraya dökeceğim. Şöyle bir iki parmak kadar bir su dökeceğim. Fırınımı da 200 dereceye ayarlayacağım. Ve fırınım aşağı yukarı bir yarım saat kadar açık kalacak. Bir önden bir ısınacak. Bu su yavaş yavaş buharlaşmaya başlayacak ve bir nem oluşacak fırınımın içinde. Bunu yapmanız çok önemli. Fırının içi nemli ve hazır sıcak olması lazım. O yüzden her şeyden önce bunu bir hazırlıyorum. Suyu fırının tabanına koydum. Ekmekleri pişireceğim zaman da onları orta tarafa koyacağım. Şimdi hamurlarıma geçebilirim yavaş yavaş. Hamurlarımı teker teker alacağım ve artık onlara gereken şekli vereceğim. Gereken şekli nasıl vereceğiz? Öncelikle üstünü iyice unluyoruz. Tekrar şöyle elimizle açıyoruz. Şöyle uzunca bir şekil veriyoruz. Ardından şunu yana alıyoruz, yana çeviriyoruz ve şöyle yavaş yavaş içeriye doğru katlamaya başlıyoruz. Çok sıkı yapmanıza gerek yok. Sadece dikkat etmeniz gereken yer şurası. Artık sonuna geldiğiniz zaman, bakın artık sonuna geldim. En sonuna geldiğim zaman yapmam gereken şey üstüne doğru katlıyorum ve şöyle avucumun içiyle başlıyorum bastırmaya. Ne yapıyorum? Ekmeğimi mühürlüyorum aslında burada. Ve bu şekilde ekmeğim kapanmış oluyor. Şöyle biraz da elinizle sallarsanız o zaten gereken şekli alacaktır. Yani bir iki defa bunu evde denerseniz kendiniz muhtemelen artık eliniz buna alışacaktır. Biraz pratik istiyor. Eğer çok baktınız ki çok uzun olmadı, çok böyle istenen kıvama gelmedi, şöyle birazcık açabilirsiniz. Bir zararı yok. Önemli olan o mühürlediğimiz tarafların açılmaması. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Pasa bezleri vardır fırıncıların kullandığı. Bende pasa bezi de yok. Böyle bir mutfak bezi var. Hani tüylü bir şey olmasın, hamura çok yapışmasın. Tek önemli kısmı o. Bakın şöyle kenara alıyorum bezimi. Ekmeğimi de aldım ya. Şöyle direkt kenara oturttum. Sonra bir sonraki yanına gelecek yapışmasın diye. Hemen şöyle bir katman oluşturuyorum burada. Ve geçiyorum diğerine. Hepsini dizdik mi? Ondan sonra da üstlerini başka bir bezle kapatıyoruz. Ve bunları aşağı yukarı bir yarım saat, 40 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Bunlar hala mayalanmaya devam edecekler. Bir 40 dakika sonra size göstereceğim nasıl aldığımı. 40 dakika daha geçti ve artık ekmeklerimizi pişirme vakti geldi. Şimdi onları tepsiye alacağız. Yalnız tepsiye alırken dikkatli olmamız gerekiyor. Şekillerini bozmamamız lazım. O yüzden ben ne yaptım? Gittim bir koliden şöyle bir karton parçası kestim. Üstünü de alüminyum folyo ile kapladım. Bu da benim ekmek alıcı parçam oldu. Şimdi ne yapacağız? Şunu şöyle yapıyorum. Buraya koyuyorum. Ekmeğin şeklinde bozmak istemiyorum bir yandan. Sonra da bunu alıyorum. Şuradan ucundan tutuyorum. Şu şekilde üstüne deviriyorum. Daha sonra da tepsimin tabanına birazcık irmik serptim. Şöyle yavaşça bu şekilde deviriyorum. Bu kenarı birazcık büyük kalmış olabilir. O önemli değil. Şimdi üstlerini çizmemiz lazım. Çizmek için de ne yapacağız? Önce birazcık ıslatmamız lazım üstlerini.
şöyle bir şişenin içine su doldurdum ve böyle üstlerini yavaşça ıslatıyorum. Ve bir keskin bıçak, bir jilet varsa evinizde, bakın nasıl çizmemiz gerektiğini de gösteriyorum size. Şöyle 3-4 tane şöyle ucundan başlayıp çapraz bir şekilde çizmeniz gerekiyor. Ve bunlar bu şekilde fırına gidiyor. Diğer ikisini de bunlar çıktıktan sonra atacağım. Ayrı ayrı pişirmek istiyorum. Çünkü hepsi bir anda fırına girerse güzelce kızarmazlar. Ne kadar pişiyorlar? Aşağı yukarı yarım saati buluyor benim fırınımda. Siz kendi fırınınızda artık bunu test edeceksiniz. Ben 15 dakika atıyorum. 15 dakikadan sonra tepsiyi ters çeviriyorum. Bir 15 dakika daha pişiriyorum. Ama pişirmeden önce de bir şey daha yapıyoruz. Bakın ekmekleri atıyorum fırına. Altta tepsi duruyor. Ve şöyle içeriye biraz su sıkıyorum ki içerisi nemlensin. Bir yarım saat pişsinler. Ondan sonra bakalım nasıl olmuşlar. Tekrardan birlikteyiz. Ekmeklerimiz güzelce pişti. Çıtır çıtır oldular ve artık onları görme vaktimiz geldi. Hazır mıyız? Hazırsak açıyorum. Ve tam ekmeklerimiz gördüğünüz gibi şahane bir şekilde piştiler, kızardılar. Çıtır çıtırlar. Ve artık bir tanesini kesip size göstermek istiyorum tabii ki de. Şunu alalım. Öncelikle sesini bir duyun istiyorum. Çıtır çıtır bir ekmeğimiz oldu. Altına koymuş olduğumuz irmik biliyorsunuz undan biraz daha kalın olduğu için altından biraz hava almasını sağladı. Böylece altı da güzelce çıtır oldu ve güzelce kızardı. Ve şimdi artık müsaadenizle şöyle bir tanesini keselim. Bakalım içi nasıl olmuş. Şöyle önce bir ortadan ikiye keselim. Sonra da şunu şöyle hava kabarcıklarını görüyorsunuz. Çok güzel mayalanmıştı zaten hamurumuz. Yani mis gibi de kokuyor. Gönül isterdi ki tadına bakayım ama maalesef bakamıyorum. Ekmek yiyemiyorum maalesef. Umarım bu tarifi yaparsınız ve beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında yaptığımız bir şey yok. Sadece bekliyorsunuz işin sonunda. Ne kadar sürdü? İşte 4 tane 45 dakika bekledik. 3 saat yapar. Üstüne biraz daha bekledik. 1 saatte onu koyun. Toplam 4 saat. Hadi yarım saatte 2 partide pişirdik. Toplamda 5 saatte çıtır çıtır birbirinden güzel 4 tane Fransız bagetimiz oldu. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videonun alt kısmında da yorumlarınızı yazmayı eksik etmeyin. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.